Siamo con il nostro Dio scuro. Ghost Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Burada Ghost'la ilgili aradığınız her şeyi Türkçe olarak bulabilirsiniz. Bulamadıklarınızı yorum kısmında belirtirseniz çok kısa sürede kanala ekleyebiliriz. Bu videomuzun konusu Ghost'un hikayesine, lore'una giriş. Kurulduğu yılı tam olarak bilmemekle birlikte 1969 yılında Ghost'un Los Angeles'ta aktif olduğunu biliyoruz. Bu arada Ghost'un hikayesiyle yani kurmacayla sık sık gerçek hayat arasında gidip geleceğiz. Sizin de bu açıdan takip etmeniz iyi olur kafanızın karışmaması için. 69 yılında Ghost kuruluyor ve başında Nihil var. Nihil'in gençliği var. Fakat hem kendisinin Sister İmparator'a attığı kazıktan dolayı gidip başka kızları öpmesi konserden sonra hem de dünyanın buna hazır olmaması, bu tarz bir müziğe hazır olmamasından dolayı bu proje 69 yılında o dönemde rafa kalkıyor. 2010 yılında proje tekrar gündeme geliyor. Papa Nihil'in en büyük oğlu Papa Emeritus I yani Primo grubun başına geçiyor. Ve Opus Eponymus albümünü yayınlıyor. Albüm aslında beğeniliyor ama grubun çeşitli imkansızlıklarından dolayı, tanınmamalarından dolayı henüz bir dertlerini anlatamama, imkansızlıklardan dolayı genel olarak yeterli olmuyor. Ve Clergy yani grubun aslında arka planda işlerini yöneten, grubu aslında yöneten, Sister İmparator'un da dahil olduğu grup Primo'dan memnun kalmayıp yerine Nihil'in ikinci oğlunu yani Secondo'yu getiriyor. Io sono Papa Emeritus II. Secondo daha önce Ghost'ta veya Papalarda görmediğimiz bazı şeyleri ekliyor bu sefer hikayemize. Secondo tam bir ladies man, tam bir çapkın. Aynı zamanda İtalyanca röportaj veren bir Mr. Worldwide olmasıyla, çapkınlığıyla yine ve hayranlarıyla yatmasıyla falan biliniyor. To get the most out of every performance, I always like to treat certain members of the audience to a special treat. Çok fazla partiliyor. ...2013'te Secondo'da Infestisumam ve If You Have Ghost albümlerini, stüdyo albümü ve EP'yi yayınlıyor. Aslında hoş karşılanıyor yine. Yani insanlar beğeniyor. Aynı zamanda Papa'nın bir derinliği de oldu. Secondo'nun çeşitli karakter özellikleri de var. Ama yine de Clergy memnun kalmıyor. Ve alınan bir kararla, YouTube'da yayınlanan bir kararla Secondo'da bir şekilde emekli ediliyor ve yerine Terzo geliyor. Üçüncü evlat. And this is Papa Two's brother. He is a full 3 months younger. I present to you now Papa Emeritus the Third. Terzo çok seviliyor. Hayranların favorisi falan. Hala Terzocu olan çok fazla kişi var. 2015'te Meliora'yı yayınlıyor Terzo. 2016'da Popstar albümünü, EP'sini yayınlıyor. Secondo ile ilgili söylediğimiz her şeyi Terzo için söyleyebiliriz ve 10 katı diyebiliriz. Terzo daha seks apeli yüksek. Daha cinsel şakalar yapan bir karakter. Do you guys know what you have tonight? A boner, no. Daha bu sefer artık Terzo'da, Secondo'da olmayan bir şey var. Yeni bir şey açıldı, şapşallık. Terzo sürekli sahneden düşüyor. Kazoo çalıyor. Seyircilerle cinsel şakalaşmaların yanı sıra You know, in a way, we are already fucking each other, you know? I'm fucking all of y'all. grup üyeleriyle de cinsel şakalaşmalar yapıyor. Yes, Omega. Omega. I want to be yours, Omega.
Whoppers Omega right now. That is what they say. Ve Terzo Ghost'a ilk Grammy'sini kazandırıyor Sirius şarkısıyla. Ve Grammy'yi almaya da tabii ki full makyaj gidiyor. Hello. We are Ghost. You know, a nightmare have just turned into a dream. So, thank you all for that. Thank you everybody involved and thank you for voting. Go party! Terzo bu kadar sevilmişken, grubu bu kadar başarıya ulaştırmışken, hayran kitlesini bu kadar büyütmüşken, Clergy yine de memnun değil. Terzo'yu 2017'de İsveç'teki bir konserin sonunda, bitişine yakın, şarkının sonuna yakın güvenlik görevlileri alıyor ve sahneden apar topar götürüyor. Sahneye Papa Emeritus 0 çıkıyor. İtalyanca konuşuyor ve diyor ki parti bitti, artık Orta Çağ başladı. Bugüne kadarki en aşağılayıcı papalıktan alınma deneyimini de Terzo yaşıyor. Terzo'nun bu var olduğu dönem içerisinde, henüz papalıktan alınmadığı dönem içerisinde maalesef Ghost gerçek hayatta da bazı sorunlarla boğuşuyor. Tobias Forge bazı sorunlarla boğuşuyor. Eski üyeler, daha doğrusu o dönemki üyeler Tobias Forge'a bir dava açıyor. Dava konusu derin bir konu. Buna ayrı bir videoda detaylı olarak değineceğiz ama burada şöyle bir değişiklik oluyor. Papa'nın yanındaki ghoul'ların hepsi değişiyor. Yani grubun elemanları değişiyor. Sadece Tobias Forge kalıyor. Ama Terzo'nun da gidişiyle zaten Papa da değişmiş oluyor. Bütün ghoul'lar ve Papa, kısacası grup yenilenmiş oluyor. 2018'de yeni bir chapter yayınlıyorlar YouTube'da ve Sister Imperator Papa Nihil'e yeni bir kana ihtiyaç olduğunu söylüyor ve bunun için Kardinal Kopya'yı, kısaca Kardisi'yi öneriyor. We're going to need some new blood. Someone slightly younger, and he's going to need your help. Well, hello, Papa. Nihil kardinale karşı çok istekli değil. Bunun en büyük sebeplerinden biri kanın, yani soyun devam etmemesi. 3 oğul kendi oğluydu. Kardinal dışarıdan birisi ve yıllardır babasından beri ve onun babasından beri kan bağı, soy devam etmiş durumda. Bu yüzden dışarıdan birinin gelmesi Nihil'in hoşuna gitmiyor tabii ki. The bloodline has not been broken for nigh a millennium. My father was Papa. His father, his father's father, his father's father's father, his father's 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 father, his father. Ama Sister Clergy'yi temsil ettiği için ona karşı eli kolu bağlı durumda Nihil'de. Ve bir sebepten Sister Nihil'in 3 oğlunu öldürtüyor aynı bölüm içerisinde. Terzo ile ilgili bir kafa karışıklığı var. Buna da değinmek istiyorum. Çok fazla fan art'ta görebilirsiniz. Terzo'nun kafası kesilme esprisi falan. Bunun aslında sebebi Terzo'nun kafası kesilerek öldürülmesi değil. Bir çekim için kopyanın Terzo'nun kafasını tutuyor olması. Ama Terzo'nun resmi şekilde, kanonik şekilde ölümü zehirlenmeyle oluyor. Kafa kesilerek değil. Şimdi Terzo için secondo her neydiyse onun 10 katı dedik. Kopya için, kardinal kopya için Terzo her neydiyse onun 100 katı diyebiliriz. O derece çok daha şapşal. I'm guessing those flowers aren't for me. No. Ta-da! I'm sorry about that, Papa. Çok daha erotik. Daha komik. See a strong man. Good vegetable. This is only spaghetti. This is strong man. You might see a hole right now.
That was not what I meant. Not that hole. I would never show you my butthole. A bit soft. Would you like it soft sometimes? No. Do you like it hard? All the time? Tamam, kazoo çalmıyor ama dans ediyor. Sahneden düşmüyor ama mikrofonunu düşürüyor. Hem seyircilerle And then I will do each one of you. How about that? Yeah. Sure as shit I want to. Do you want to? It's so heavy that it will make your days tickle. The taint is what happens between front and back. Right here. That is the taint. You all have taints. You understand? And this song will tickle it. Do you want me to tickle it for you? hem grup üyeleriyle cinsel şakalaşmalarda bulunuyor. Cardi'si 2018'de Prequel albümünü çıkarıyor. Bu albümdeki şarkıların her birinin çok güzel olmasının yanı sıra aynı zamanda birkaç sene önce yaşadığı, yakın zamanda yaşadığı dava olayına da göndermeler olan şarkı sözleri mevcut bu albümün içinde. 2019'da bu arada chapter'lar yayınlanmaya devam ediyor. 2019'da yeni bir chapter yayınlanıyor ve Papa Nihil kendi döneminden kalma bir plağı, bir EP'yi buluyor ve Sister Imperator'a 50. yılının şerefine bunu yeniden yayınlasak ya diyor. Böylece Kiss the Go-Goat ve Mariona Cross'la tanışmış oluyoruz. Cardi'si veya Kardinal olarak 2020'ye kadar devam ediyor. 2020'de Meksika'daki bir konserde Miasma şarkısını çalarken saksafon solosunu attıktan sonra Papa Nihil ölüyor. Böylece Kardinalimiz Papa Emeritus 4 oluyor. Papa! 2021'deki bir chapter'da, bu arada diğer chapter'lar yine devam ediyor. Sister Imperator bir kaza geçiriyor. Bunun da vesilesiyle, Papa olmasının da vesilesiyle ikisi bir arada yüz ameliyatı, estetik ameliyat oluyorlar. I just got my bandages off, and my nose is now very delicate. It looks good. Bunun arka plandaki sebebi Tobias'ın kardinal maskesiyle çok rahat nefes alamaması ve çok rahat hareket edememesi. Maske birazcık değişiyor, kopyanın yüzü birazcık değişiyor. Burada aslında chapter'lardan bahsederken çok büyük detaylar var teorilerle ilgili. Aslında neredeyse teori değil, kanon olmuş bir şey artık bu. Sister'ın kopyanın annesi olduğu fikri. Bunu bu estetik ameliyatında olduğu To Whom It May Concern videosunda da bulabilirsiniz chapter'ında. As your mother diye başlayıp Sister as someone who loves you diye düzeltiyor. I'm thrilled as someone who loves you. Bu artık neredeyse belli olan bir şey yani, ama yine de
resmi olarak bir şey söylenmiş olmadığı için hala teori kısmında bunu ele alıyoruz. Teoriler videosunda bunların hepsine değineceğiz. Bu arada chapter'larda Nihil'i oynayan kişi bir oyuncu ama sahnede Miasma şarkısı çalınırken saksofon solosunu Nihil atıyor. Sahnede bu saksofon solosunu atan kişi bizim ghoul'larımızdan biri aslında, Swiss. Yine buna da ghoul'lar videosunda değineceğiz. Her bir ghoul'un görevleri, kim oldukları, gerçekte kim oldukları gibi şeylere değineceğiz. Bizim Cardisi artık Papa Kopya veya Popya da diyebiliriz. Artık Papa oluyor ve yüz makyajını da hak ediyor. Çünkü daha önceden full makyaj yapamazdı Papa olmadığı için. Artık full makyaj bir şekilde sahneye çıkıyor. Artık Papa. 2022'de de Impera albümünü yayınlıyor. Popya 2 kez Grammy adayı oluyor. Yakın zamanda 3.'ye aday oldu. Biri Prequel albümünün tamamıyla, biri Rats şarkısıyla, bir de yakın zamanda Call Me Little Sunshine şarkısıyla. Maalesef üçünde de kazanamadı. Ve Nihil, yakın zamandakini saymazsak bu başarısızlıklara Kiss the Go-Go't'un klibinin başında değiniyor maalesef. What's the fascination with this cardinal anyway? He was nominated for 2 Grammys, did not get one. Yani şu anda Ghost'un başında Papa Emeritus 4 var. Aslında kardinal kopya olan Papa kopya diyebileceğimiz kopya var. Papa Emeritus 4 var. Ara sıra içindeki kardinal dışarı çıkıyor tabii ki. Ama daha çok artık o daha ciddi bir adam, biraz daha papa ama yine orada bir kardinal var hala. Açıkçası buradan sonra ne olacak sadece Tobias Forge biliyor ama Kopya'nın ölme vaktinin geldiğine inananlar var. Kopya'nın Antichrist, Deccal olduğuna inananlar var. Terzo'nun geri geleceğine inananlar var, ölmediğine. Bunların hepsi teori. Bunların hepsine teori videosunda değineceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Desteğiniz için teşekkürler. Ghost'la ilgili aradığınız her şey için Ghost Türkiye YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Bulamadığınız içerikleri de yorum kısmına yazarsanız çok kısa sürede yükleriz. Görüşmek üzere.